Selamünaleyküm değerli dostlar, güzel insanlar. Gününüz hayırlara vesile olsun inşallah. Her nerede yaşanıyor veya yaşatılıyorsa. Arkadaşlar bugün günlerden cuma. Cumanız hayırlara vesile olsun inşallah. Bugün güvercin hastalıklarından dilimizin döndüğü şekilde kadarıyla bahsetmeye çalışacağım. Kendi tecrübe ve bilgilerim dairesinde, edindiğim tecrübeler dairesinde size hastalıklardan bahsedeceğim arkadaşlar. Tabi bazı takipçilerim vebadan bahsetmemi, Salmonella adlı hastalıktan biraz bahsetmemi istemişler değerli dostlar, güzel insanlar. Birazdan Allah'ın izniyle inşallah canlı şekilde Salmonella'ya karşı hangi tedbirleri alacağız, hangi ilaçları kullanacağız, onları sizinle paylaşmak istiyorum değerli dostlar, güzel insanlar. Benim kullandığım bu ilaç arkadaşlar, bunu buzdolabında muhafaza ediyorsunuz. Avrupa'da bu 40 euro. Tabii yanındaki enjektör de buna ait olduğu için 3 miligram vuruyorsunuz arkadaşlar. Boyundan aşağıya. Şimdi bu hastalığın çaresi yok değerli dostlar, güzel insanlar. Bu hastalığın tek çözümü aşı. Yani deminki gösterdiğim bu ilaç arkadaşlar. Bu ilacı ne zaman vuracağız değerli dostlar, güzel insanlar? Kışa girerken ve kıştan çıkarken. Çünkü niye arkadaşlar? Kışa girerken kuşlar sıcaktan, nasıl ki bir insan sıcaktan soğuğa girdiği zaman veya soğuktan sıcağa girdiği zaman hastalanıyorsa, aynı şekilde kuşlarda da böyle. Yani hava değişimi, artık havanın içinde gelen bazı bakteriler ve virüsler kuşun yapısını bozuyor arkadaşlar. Bu durumda da hasta olmaya elverişli oluyorlar. Şimdi arkadaşlar, bu Salmonella belası geçen sene yani ben normalde kuşlarım hep sağlıklıydı. Hiçbir zaman bu aşıyı kullanmadım. Bakınız, size açık ve net söylüyorum. Hiçbir zaman bu aşıyı kullanmadım arkadaşlar. Buna da 3 miligram vuruyoruz her kuşa. Şunu da göstereyim size. Üzerinde yazıyor arkadaşlar. Bak, ML. Görüyorsunuz değil mi? Çok ince bir şey. Her kuşa 3 mil vuruyoruz. Bu şekilde değerli dostlar, güzel insanlar. Evet, onu anlatıyordum. Ben hiçbir zaman aşı vurmazdım kuşlarıma. Tabii kıştan çıktık, dediğim gibi kıştan çıktık. İlkbahar işte Nisan'daydı herhalde. 2 sene evvel Nisan'daydı. Her gün aniden bir kuşum ölmeye başladı. O da yavrular zaten dayanmıyor bu hastalığa. Her gün yani hiç iflah olmuyorlar. Yuvada bile yani 30 tane yavru öldüğünü ben hatırlıyorum. Anaçlara da gelince 15 tane anacım öldü. Tabii ben karşısında, bu kuşların karşısında erimeye başladım. Benim veteriner var. Direktmen kuşun ölüsünü, yani önce telefon açtım. Dedi kuşun ölüsünü getir. Götürdüm, adam ameliyat etti kuşu. Yani otopsi olarak. İçini açtı, ciğerlerine baktı, işte organlarına baktı. Dedi ki adenovirüs. Adenovirüs ne demek arkadaşlar? Salmonella dediğimiz tür. Tabii ben yaklaşık 200 euroya yakın para harcadım. Sadece yani adama değil.
Çünkü adam telefonla görüşmemizde dedi bunu kullan, işte şunu kullan falan filan. Ama kesin çözümü teşhisi koyduğunda iş işten geçti. Anlatabiliyor muyum? En son dedi ki salmonella hastalığı bu bir virüstür. Bu yani sen mecbur kuşlarına aşı yapman gerekiyor. Dedim peki ne yapacağız? Dedi aşı yap, ölenler ölsün, kalanlar da taşıyıcıdır. Arkadaşlar bakınız. Buraya dikkatinizi çekmek istiyorum. Bazı kuşlar kalıyor, kafası dönük oluyor. Kimisi ölür, kimisi taşıyıcıdır. O kuşları da yani yapabiliyorsanız onları çıkartın. Çünkü taşıyıcı oldukları halde yavruya da verebiliyorlar. İleriki zamanlarınızda yani o hastalık kümesinizde kalıyor yani. Çıkmıyor yani. Anlatabiliyor muyum? Tabii ben Allah affetsin hepsine aşı vurdum. Kimisi dayanmadı diye yani ölenler öldü, kalanlar kaldı. Kalanlar da dönbaş hastalığı oldu onlarda. Dönbaş oldular. Yani salmonella oldular. Ve onları artık iyileştirmeye çalıştım. Hani boynundan böyle kıl alınıyor. Sonra jiletle böyle vuruluyor falan. Onu yapmaya çalıştım. Fakat o da yani fazla bir etki göstermeyince kuşları en son Allah affetsin kesmek zorunda kaldık arkadaşlar. Çünkü bunu kime verseniz onun kümesine hastalık bulaşır değerli dostlar, güzel insanlar. Bunun tek çözümü, salmonella'nın tek çözümü arkadaşlar, vaktinde kuşlarınızı aşı yapmanız. Ve ben bu aşıyı öneriyorum değerli dostlar, güzel insanlar. 2 senedir o hastalık hiçbir zaman bana uğramadı ve uğramaz da inşallah. Biraz sonra size neyi göstereceğim değerli dostlar, güzel insanlar. Size canlı şekilde birkaç tane yavrum var. Bir de şunu söylemek istiyorum, eklemek istiyorum arkadaşlar. Anaçlarınızı kışa girerken 10. 11. ayda aşılayın. Kıştan çıkarken 3. 4. ayda tekrar aşılayın. Ama diyorsunuz ki işte Zafer abi, Kral Kuşçu TV, işte yavrular var. Yavruları ne yapalım? Arkadaşlar yavrular 2 haftalık oldu mu bunları yani şu şekilde tüylendi mi bunları da aşılayabilirsiniz önlem olarak. 2 kez aşılansa bile bu yani bir şey değildir. Kuş için kötü değildir. Aralıklı olmak şartıyla, anlatabiliyor muyum? Yani kuş için faydalıdır. Ben şimdi arkadaşlar belki unuttuğum kuşlar olabilir. Onlardan bir tanesi, çünkü ben izne gittim ya. Benim oğlan da buradan yavru çıkartmış, buraya atmış. Buradaki yavruların çoğu ben varken uçum kümesindekileri çoğunu ben kendim aşıladım. Ama unuttuğum olabilir diye düşünüyorum. Zaten dün arkadaşlar demin baktım. Benim uçurduğum Arap biraz hasta arkadaşlar. Ben acaba unuttum mu aşı etmeyi diye düşünüyorum. Şu an arkadaşlar ben canlı şekilde bir tane o araba alacağım. Uçurduğum arabı canlı şekilde size göstererekten aşı yapmaya çalışacağım arkadaşlar. Biraz halsiz. Demin uçurtmaya çalıştım. Biraz hasta görünüyor arkadaşlar. Ağzına baktım. Gözüne baktım. Hiçbir şey yok. Fakat kuş sanki durgun. Sanki salmonella belirtileri var kuşta. Zaten eğer ki salmonella gelmişse arkadaşlar hepsine bulaştırır. Fakat kuşların çoğu aşılı. Ben onu aşılamak istiyorum. Her ihtimale rağmen. Ben onu huzurlarınızda arkadaşlar. Şimdi videoyu pauzaya alacağım. Bu arabı, uçurduğumuz bu arabı aşılayacağım arkadaşlar. Bunun kendine gelmesi, yani tam olarak gelmesi 2-3 gün sürer. 2-3 gün sonra inşallah tekrar uçurtmaya başlayacağız. Değerli dostlar, güzel insanlar. Tabi
Bu aşıyı yaparken arkadaşlar, yaptığımızda kuş hani aşı da aslında bir mikroptur arkadaşlar. Aslında biz kuşa mikrop veriyoruz. Yani o adenovirüs veya salmonella hastalığını veriyoruz ki kuşun vücudu bunu tanımlasın. Eğer ki gerçek hastalık geldiğinde o zaman kuşun vücudu buna karşı önlem alabiliyor ve kendini siper edebiliyor. Anlatabiliyor muyum? Aslında aşının manası bu. Şimdi arkadaşlar, kuşumuzu yakalayıp canlı bir şekilde nasıl vurulacağını size göstereceğim. Umarım ki faydalı bir video olur. Umarım ki sizler de beğenirsiniz arkadaşlar. Evet, videomuzu pauzaya alıyoruz arkadaşlar. Kuşumuzu yakalamak için. Evet arkadaşlar. Şimdi aşımızı aldık. Ben bunu kullanıyorum. Size de tavsiye ederim arkadaşlar. Kolumba aşısı. Bundan 3 miligram alacağız arkadaşlar. Ben biraz fazla alıyorum. Çünkü her kuş için birkaç tane daha var. Onları da yapacağım arkadaşlar. Böyle dolduruyorum. Bu 9'a kadar bir kuş için. 9'dan 6'ya kadar bir kuş için. 6'dan 3'e kadar. 3'ten 0'a kadar. Yani 4 kuş ediyor arkadaşlar. Tabi her şırınkanın milimi ayrıdır arkadaşlar. Bu çok ince bir şırınka. Anlatabiliyor muyum? Böyle çektik arkadaşlar. Şimdi kuşumuza enjekte edeceğiz. Arkadaşlar farkındaysanız bakın. Bu 1 sayılıyor. 2, 9'a kadar vuracağım. Gördüğünüz şekilde. Evet. Böyle bakıyoruz arkadaşlar. Bu tarafa çevir. Evet arkadaşlar. Yukarıya doğru kaldırıyoruz. Boyundan aşağı doğru vurmalıyız arkadaşlar. Yukarı doğru değil. Arkadaşlar, kusura bakmayın. Şöyle aşağı doğru vuracağız arkadaşlar. Gördüğünüz şekilde. Evet, ben size de gösteriyorum. 9'a kadar görüyorsunuz. Şöyle 9'a kadar geldi arkadaşlar. Bu kuş tamam. Evet, hepsi bu. Değerli dostlar, güzel insanlar. Umarım ki faydalı bir video olmuştur. Like atmayı unutmayın. Gördüğünüz şekilde 9'a kadar vurdum. Yani 9'a kadar derken 3 miligram vurmalısınız arkadaşlar. Şimdi bu kuş tamamdır. Yani bu şekilde kuşlarınıza kesin çözüm olarak bunu öneriyorum. Çünkü bu hastalığın çaresi yok. Geldikten sonra bütün kuşlarınız mahvolur. Anlatabiliyor muyum? Kuşlarınızdan verim alamazsınız. Sonra canınız yanar. Yanmaması için de yani bir kere geldikten sonra hiçbir ilaç buna fayda etmiyor arkadaşlar. Tabi diğer hastalıklar da var. Ben o hastalıklardan da bahsedeceğim. Bu hastalığın gelmemesi için arkadaşlar ilk önce yerde, toprağın içinde veya pisliğin içinde yem vermeyin kuşlarınıza. Suyu elinizden geliyorsa günlük değiştirin. Suyun içindeki o yeşil olan şeyleri değiştirin arkadaşlar. Yıkayın sabunla. Anlatabiliyor muyum? O hep mikrop tutuyor. Kuşumuzu bu şekilde aşıladık. Şimdi ben diğerlerini de aşılayacağım değerli dostlar, güzel insanlar. Diğer kuşlarımı kendim aşılayacağım. Ve bunun videosunu çekmeyeceğim. Size bir tane örnek olsun diye gösterdim. Boyundan aşağı vurmalısınız. Yani şey yapmamalısınız. Boyuna yukarı doğru vurmamalısınız. Aşağı doğru iğneyi vuruyorsunuz arkadaşlar. Şimdi iğnemizde 1, 2, 3 kuş için aşı var. Birazdan onlara da vuracağım. Tekrar söylüyorum. Bu aşı canlı olduğu için arkadaşlar, canlı mikrop olduğu için bunu sıcakta tutmayacaksınız. Bunu buzdolabında saklayacaksınız arkadaşlar. Bakınız ben her çıkan yavruya böyle vura vura bir senedir almışım. Böyle kullanıyorum. Yani mesela yavru bu şekilde olduğu zaman ben ona da kullanıyorum. Kesin çözüm olarak bu aşıyı öneriyorum. İsmi Kolomba.
Şöyle göstereyim arkadaşlar. Bunu temin edebilirsiniz. Her yerde bunu temin etmeyi unutmayın. Değerli dostlar, güzel insanlar. Baktığınız için teşekkür ediyorum. Abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Beğenmeyi unutmayın. Yorum yazmayı unutmayın. Ben sizlere de döneceğim Allah'ın izniyle. Selamun Aleyküm. Ebeden ve daiman. Değerli dostlar, güzel insanlar.